Ben size buradan koronavirüsün ne zaman biteceğini açıklıyorum. Ne zaman bitecek biliyor musunuz? Bu testler ve aşılar bittiği zaman koronavirüs bitecek. Tekrar ediyorum. Bu testler ve aşılar bittiği zaman koronavirüs de bitecek. Ne zaman bitecek? Tarih söylüyorum, mezarda bitecek. Yarın öbürsü gün diyecekler ki 3. doz diyorlar zaten. 4. yetmedi 5, yetmedi 6, 7, 8, 9, 10. Her 6 ayda bir de herkese bu aşıyı yapacaklar. Her gün bakın tekrar ediyorum. Göreceksiniz bunları. Bugüne kadar ne anlattıysak kısa vadede çıktı yine çıkacak. Diyecekler ki her gün test getireceksin. Öğrenci okula gidecek. Diyecekler ki testine bakalım. Çocuğun annesi ona hızlı test yapacak, bilmem ne yapacak. Her güne dönecek. Şimdi nasıl marketlerde, çarşıda, pazarda test satılıyor? Bu daha da yaygınlaşacak. Fiyatını biraz ucuzlatacaklar. Herkes bırakın haftalığı falan diyecekler ki testini yaptırdım mı? Arkadaşlar, önümüzde sıkıntılı bir durum var. Buna göre ekonomik olarak, psikolojik olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bakın ne diyorlar? Büyük sıfırlama diyorlar değil mi? Yeni dünya düzeni. Al sana yeni dünya düzeni. Ekonomiler dibe vurdu. Ülkelerin, kişilerin, şirketlerin ekonomileri dibe geldi. Ülkeler üretim planlarını değiştirdiler. Fabrikalar kapanmak zorunda kaldı. İflaslar başladı. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Tamam, ekonomisi sınırlı, yani daha doğrusu diğer ülkelere göre daha düşük seviyede bulunan ülkeleri anlayabilirim. İşsizlik nedeniyle, koronavirüs nedeniyle insanlara yeteri kadar yardım yapamadılar. Yani bizim vatanımızdan, ana vatanımızdan örnek verelim, Türkiye'den. Yani şimdi Türkiye'yi Almanya ile, Fransa ile, Hollanda ile kıyaslamak doğru değil. İmkanlarını biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu yardımlarla bir kişinin geçinebilmesi mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta işin enteresan bir yanını daha söyleyeyim. Türkiye'de bir kişi koronavirüse yakalandığında 10 gün, 14 gün karantinada kalıyor değil mi? Peki, örneğin bu kişi bir inşaat işçisi. Eşi de çalışmıyor, 2 tane de çocuğu var. Şimdi yani kazandığı, bilek gücüyle kazandığı parayla ucu ucuna geçiniyor, ay sonunu getiriyor. Peki, karantinaya girdi, korona oldu diyelim. Bu kişiye kim bakacak? Kapısını çalan var mı bunun? Ekmeğe, suya ihtiyacın var mı? Çocuklarının bugün yemeği var mı diye soran var mı? Sigortası da yok. Maaş da alamıyor. Ne yapacak bu insan? Eğer akrabaları ya da vicdanlı konu komşusu yoksa evden de çıkamıyor. Aç kalacak bu adam ve çocukları. Yani şimdi de bu böyle bir yanı var. Tamam, adam karantinada kalsın. Tabii ki karantinada kalsın. Bunda bir şey yok. Doğru olan bu. Doktorlarımız ne diyorsa biz ona uymak zorundayız. Peki, bu adam ne yiyecek? Taş mı yiyecek kardeşim? İşte bunu anlatıyorum, ülkelerin ekonomileri olanı budur. Şimdi Türkiye'yi bir kenara koyalım. Gelelim Avrupa ülkelerine. Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç gibi. Şimdi arkadaşlar, Almanya'dan hareketle. Alman ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. İngiltere ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Her anlamda. Peki, geride kalan koronavirüs döneminde insanlar çalışamadılar. İşlerine gidemediler. İşinden olanlar oldu. İş yerlerini kapatmak zorunda olanlar oldu. İş yerlerine geçen yılki cirolarının %70'i oranında yardım yapıldı. Güzel. Peki, insanlar evde kaldı. Evde kal dediler ya, tamam kalalım. Daha fazla tükettiler. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlara en az %20 zam geldi. Peki, biz emekliliğe Almanya'da
ev hanımına ya da işçiye tüketimi artmasına rağmen daha fazla fatura ödemesine, elektrik sarfiyatı arttı, su sarfiyatı arttı, mutfak masrafı arttı. Bütün bunlara rağmen Almanya gibi dev bir ekonomi vatandaşına, ülkesinde yaşayanlara kaç para verdi? Bir sefere mahsus çocuklara 150 euro gibi bir yardım parası dendi. Emekliye para yok, ev hanımına para yok, işçiye para yok. Yok, yok, yok. Yani normal sosyal yardımları anlatmıyorum. Tamam, çocuk parasıydı, kira yardımıydı, oydu. Onlar bir kenara. Peki sen dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesisin. Böylesine zor bir sıkıntılı dönemde, böylesine insanoğlunun aciz kaldığı bir dönemde yardım etmeyeceksin. Ne zaman edeceksin? 100 yılda bir görünen durumu yaşıyoruz şu anda arkadaşlar. 100 yılda bir. Şimdi soruyorum. Sen vatandaşına böylesine sıkıntılı bir durumda el uzatmayacaksın da öldükten sonra mı el uzatacaksın? Gerçekten çok merak ediyorum. Merakım bu yönde. Şimdi Merkel gidiyor artık. Son günleri, son haftaları neyse. Peki. Bundan sonra Merkel'in yerine gelecek olan diyelim ki Laschet geldi. Bir şey değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Önce devletin gücü diyecekler. Devletin ekonomisi diyecekler. Yeni vergiler gelecek arkadaşlar. Koronavirüs döneminde Alman ekonomisi yaklaşık %3 oranında daraldı. Diyecekler ki biz bu %3 daralmanın bir şekilde bu zararın, ziyanın hesabını yaptık. Yeni vergiler getiriyoruz diyecekler. Şimdi benim Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika gibi, İngiltere gibi ülkelerde anlayamadığım bir şey var. Anlamıyorum yani. Şimdi bu ülkelerde sosyal yardımlar yapılıyor mu? Yapılıyor. Hiç kimse itiraz etmesin. Yapılıyor. Yeterli mi? Hayır, değil. Az ya da çok yapılıyor. Çocuk parasıydı, oydu, buydu falan. Şimdi emekli maaşları yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Yani 1000 euro civarında bir maaşla geçinebilmek, sosyal yardım almıyorsan kiranı ödeyebilmen, faturalarını ödeyebilmen, mutfak masrafını yapabilmen imkansız. Hele hele büyük şehirlerde 600-700 eurodan aşağıya kiralık ev yok. Eğer yardım yoksa patladı. Şimdi ne yapıyor bu gelişmiş ülkeler? Şunu yapıyor. Diyorlar ki biz emeklinin maaşına yeni bir vergi getirdik diyorlar. Almanya'da getirdiler. Diyor ki ben senin çoluk çocuğuna sosyal yardım alıyorsun. Tamam, alıyorsun, güzel. Sen bu sosyal yardım alan bir annenin ya da babanın çalıştığı maaşından %25'e yakın vergi alıyorsun. Şimdi vergiyi alıyorsun. Bu adamın maaşı, kadının maaşı düşüyor. Sonra bu kadın ya da adam gidiyor sosyal yardıma, diyor ki sosyale, ben diyor bu maaşla geçinemiyorum. Bana sosyal yardım yap diyor. Al diyor sana sosyal yardım. Ya kardeşim, şimdi sen hem maaşından kesiyorsun vergi olarak, para yetmediği için bir daha para veriyorsun sosyal yardım olarak. Madem öyle vergiyi kesme. Niye kesiyorsun vergiyi? Ya da de ki 5000 euro mu alıyorsun kardeşim? Senden %5 alıyorum, %10 alıyorum, neyse işte. Bu kadar. Sana sosyal yardım yapmıyorum de. Şimdi bir taraftan hem sosyal yardım yapıyorsun hem de adamdan parayı yine vergiyle geriye alıyorsun. Yani sağ cebine koyduğunu sol cebinden alıyorsun. Şimdi koronavirüs dönemindeyiz. Şimdi diyecekler ki biz senden %25 değil %30 maaşlar direkt düşecek. Sonra bu kişiler gidecek yine sosyale, diyecek ki selamun aleyküm. Biliyorsunuz durumları. Ben bu maaşı alıyorum. Yetmiyor. Çoluk çocuğuma bakamıyorum. Bana şundan bilmem ne sosyal yardımından da verin. Vereceksin. Belgeleri tabii şeyleri ispatlayabilirsen. Almanya zaten özellikle arkadaşlar yani bürokrasi, belge merkezi.
Almanya'da emeklilere bir sürü sosyal yardım var. Ama bu kağıt kürekten dolayı emeklilerin yarısı bu haklarını bile bilmiyor. Bir örnek, bir tane sosyal yardım var. Emeklilere verilen 180 tane soruyu cevaplamak zorundasın. Ya adamın gözü görmüyor. Ya adamın çevresinde kimse 180 tane soruyu nasıl cevaplayacak? Ya kafayı mı yediniz kardeşim siz ya? Nedir bu bürokrasi ya? Hani diyorlar ya Almanya'nın kağıdı küreği bitmez. Gerçekten öyle. Şimdi toparlayacak olursak bakın değerli izleyicilerimiz. Ekonomiler dibe vurdu. Ülkelerin ekonomileri sarsıldı. Güçlü olanlar ayakta. Güçlü ekonomiler 3 yıl içerisinde kendilerini toparlarlar. Ama olan yine halka olacak. Olan yine dar gelirliye olacak. Parası olan bu dönemde parasını arttırdı zaten. Zengin olan daha çok zengin oldu. Allah daha çok versin. Ama ya şu işçiyi, emekliyi, dar gelirliyi bu koronavirüs döneminde görün be kardeşim. Her ülke için söylüyorum bunu. Şimdi biz ne dedik geçtiğimiz günlerde? Dedik ki her aileye bu yılın sonuna kadar aylık 500 euro, ayrıca 500 euro çocuk parası verilsin dedik. Hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar insanlar bir nebze olsun rahat ederler hem psikolojik hem ekonomik olarak. Çünkü geride kalan aylarda masraflar arttı. İnsanların evdeki tüketimleri arttı, alışkanlıkları değişti. Hesapta olmayan pek çok harcama yapılıyor. Yani bunu sabaha kadar anlatabiliriz ama ne Merkel ne de diğer Avrupa ülkelerini yönetenler her ne hikmetse bu anlattıklarımızı benden daha iyi bilmelerine rağmen, sizden daha iyi bilmelerine rağmen görmüyor, duymuyor. Daha doğrusu görmek istemiyor, duymak istemiyorlar. Onlar yeni vergileri nasıl getirebiliriz? Yeni vergilerle bu vatandaşı nasıl komaya sokarız? Bunun hesabını, planını yapıyorlar. Merkel değil, kim gelirse gelsin, Almanya yönetsin, Lakşit değil bilmem kim gelsin, hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek.